Survivor All Star 2024'ün erkekler kadrosu açıklandı. Peki kadroda hangi ünlü isimler, hangi şampiyonlar var? Gelin birlikte inceleyelim. Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisindeki Emre yani Havuç lakabıyla tanınan karakteriyle ünlenmiştir. Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında Aşksın Sen adlı albümü çıkartmıştır. 2010 yılında çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 Survivor Ünlüler Günler yarışmasında Ünlüler takımda yarıştı. Daha sonra 2017-2018 yıl arasında TRT1'de yayımlanan Aslan Ailem adlı dizide rol aldı. Yeniden başlayan Survivor All Star'da mavi takımda mücadele edecektir. Yasin Obuz 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz ek olarak 2 yıl kadar jimnastikle ilgilendi. Yasin Obuz Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölüm mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi. 2020 yılında katıldığı Survivor'da adını performans ve hareketleriyle tanıtan Yasin Obuz, 2024 All Star'da mavi takımda yer alacak. Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Ortaokul yıllarında basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Uzun yıllar amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı. Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. 2002 senesinde triatlon ile tanıştı ve olimpik triatlon branşında yarıştı. Özgür Tetik Avustralya'da CrossFit eğitimi aldı. Latin danslarıyla da uzun yıllar ilgilendi. Gösterilere, yarışlara katıldı ve eğitmenliğini yaptı. 2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarım maraton ve maraton branşlarında yarıştı. 2008 yılında sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı. 2010 yılında hayatına yepyeni bir heyecan girdi ve ultramaratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 kilometre, 100 kilometre ve 250 kilometrelik etaplarda defalarca yarıştı. Artık sadece ultramaraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor. 2024 Survivor All Star yarışmasında mavi takımda yer alacak. Doğukan Manço 1981 yılında Belçika'nın Liège kentinde doğdu. Babası Barış Manço, annesi Lale Manço'dur. Çocuk yaşlarda özel piyano ve gitar dersleri aldı. Derslerinden dolayı okulun son döneminde Bahari Lisesi'ni tamamladı. Babasının yönlendirmesiyle birlikte Marmara Radyo Televizyon Gazetecilik Anadolu Teknik Lisesi'ne geçti. Babasının 1999'da ölümünden sonra lisan eğitimi için ABD'nin Florida eyaletine gitti ve öğrenimine ABD'de devam etti. Şehir ve bölge planlama alanında lisans öğretimi gördü. Amerika'da yaşadığı dönemde Türkçe yayın yapan Florida Türk Radyosu'na Biçilmiş Kaplan adlı bir program yaptı. 2008'de Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra Radyo Klas'ta Biçilmiş Kaplan adlı programı yapmayı sürdürdü. Çocukluğundan motorspor eğitimleri alan Manço, profesyonel drift pilotu oldu. İlk defa 8 Şubat 2009'da babası adına düzenlendiği bir anma etkinliğinde Beyoğlu'nda bir mekanda kalabalık önünde çıkıp canlı DJ performansını sergiledi. 2011 yılından itibaren profesyonel olarak DJ'lik yaptı. 2012 yılında Manço Prodüksiyon adlı bir yapım şirketi kurdu. Şirketin ilk ürünü Binlik Demlik adlı tekli oldu. Bu parça 1976 yılında Barış Manço'nun bestelediği Nick'ti Copra adlı parçasını yeniden düzenlemiş halidir. Doğukan Manço ikinci teklisini 90'ların popüler şarkılarından biri olan Sakin Ol parçasını Tuğba Yurt ile yeniden yorumladı. Sakin Ol 2014 yılının en çok dinlenen parçalarından biri oldu. 2013'te Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler Günler adlı yarışmanın 3. sezonunda yarışmacı oldu. Yarışma sonunda ikinci oldu. Bu yarışmadaki ilk performans sonucu yarışmayı düzenleyen Acun Ilıcalı kendi kanalı olan TV8'de yayınlanan Survivor All Star adlı yarışmanın kadrosuna dahil edildi.
Çoğunlukla motor sporlar üzerine içerik yüklediği bir YouTube kanalı da vardır. 2024 All-Star'da kırmızı takımda yer alacak. Sercan Yıldırım, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-2008 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumuna çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında Kasımpaşa deplasmanında rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde 8, kupada 3 maçta olmak üzere toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-2009 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi. 2009-2010 sezonunun ilk haftalarında rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010'da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı. Sakatlık dönüşünde Sivasspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında 3 gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi başarı elde etti. Sercan, UEFA'nın resmi yayını Şampiyon dergisinde Ekim-Kasım 2010 sayısının Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı. 2010-2011 sezonunda ise 8 defa ağları sarsmayı başardı. 2 Mart 2011 tarihinde Bursaspor'un Sercan Yıldırım transferi için Lokomotiv Moskova ile 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Bonservis konusunda yaşanan anlaşmazlık sebebiyle gerçekleşmeyeceği belirtildi. 19 Ağustos 2011 tarihinde Anderlecht'e karşı oynanan ve 2-1 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşması sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam radikal kararlar alacağını açıkladı. Bu karar sonrası düzenlenen basın toplantısında İbrahim Kaş, Volkan Şen, Sercan Yıldırım'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını ve kendilerine kulüp bulmaları söylediğini belirtildi. Sercan Yıldırım 2024 All Star Survivor'da kırmızı takımda yer alacak. Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşinlidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi. Survivor yarışmasından sonra liseyi bitirmeyi başardı. Gençliğinden beri hem breakdance hem de Muay Thai dövüş sanatında ilgilendi. 2013 yılında Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katılıp 2014'te Survivor Gönüllüler takımında yer aldı. Şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında tekrardan şampiyon olan Turabi Çankıran, Amerika'da yayınlanan The Challenge War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu. 2024 All Star Survivor'da kırmızı takımda yer alacak. Survivor Yunus Emre 1993 doğumlu Silivri'de yaşayan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik Bölümü öğrencisidir. Yunus Emre Özden 17 yaşında katalog çekimlerine başlamış, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde yer almış. Spor salonunda yoğun çalışma yaptıktan sonra MMA dövüşlerine katılmaya başlamış. Başarılı sporcu 2019 yılında Türkiye üçüncüsü, İstanbul ikincisi olmuş. Şu an modellik ve yardımcı oyunculukla ilgileniyor. 2024 Survivor All Star'da mavi takımda yer alacak. Bozok Gören 5 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir. Babası bir avukattır. 2000 yılında Neşe Erbak Ajansı'nda mankenlik yapmaya başlamıştır. Bozok Gören aynı zamanda sualtı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır. 2002 yılında mankenliği bırakarak Amerika'da New York'ta yaşamaya başlamış, Sweet and Vicious adlı mekanda barmen olarak çalıştı. Manhattan'da Porsche diye bir bar restoran açarak işletmesinde kendisi yapmıştır. Survivor Bozok 2013 yılında Panama'da yapılan 3. sezon Survivor Ünlüler Yarışması'na katılıp yarıştı. Ersin Korkut Hakkari'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkari'de taksi şoförlüğü yapmış, ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut, İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün kuzenini
Merter'de pizzacı çalıştığını duyan Yılmaz, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanında çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerine görev almaya başladı. Bana Bir Şeyler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış, canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldıkları reklamdaki "Doktor bu ne?" repliğiyle tanınmıştır. BKM'nin bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programında yer aldı. Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında yer almış, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekildiği duyurulmuştur. Nihat Altınkaya 28 Eylül 1979'da Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya ilk orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir. Babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde 2 sene voleybol oynamıştır. 17 yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına doğru devam etti. Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazanan, daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliğiyle sık sık adından söz ettiren Ogeday, o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak 10 yıl kürek takımında yer aldı. Dünya sıralama adını kazıyan Ogeday Girişken, 2017 yılında Survivor 2010 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteriyle gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Ogeday Girişken 2019 yılında Savaşçı dizisinde Asubay Çavuş Demir Göğer karakterini canlandırdı. Yiğit Poyraz 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Koleji'ni yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne girdi. Bir sene Sydney Üniversitesi'nde Exchange programı ile eğitim gördü. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halasıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere mümessilliği yapıyor.